La ilahe illallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam. Ve rahmetullah. Kendini tanıtır mısın? Ansızın geldin. Ben Düğümlü Kitab'ın 62. davetlisiyim. Buraya sana haberler getirdim. Ey davetli, buraya ne haberi getirdin? Bir de baya geç geldin. Tam 1 saattir seni bekliyordum. Getirdiğim haber çok önemli. Geç gelmemin sebebi budur. Ne haberi getirdin? Çok uzaklardan gelen biri var. Bu gelen kişi senden bir şey çalacak. Ne çalacak? Davetli, hangi uzaklıktan, nereden gelecek? Çok uzaklardan gelen bir şey. Gelen biri. Bir an Düğümlü Kitab'ın davetlisi o değil zannettim ama uzaklardan gelen biri var. Çok uzaklardan. Acaba bu davetliyle beraber mi gelecek? Acaba bu davetliyle beraber mi gelecek? Biz ne olur ne olmaz gene şu mumumuzu yakalım. Hatta tütsü de yakalım. Şöyle olsun. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sponsoru Almanya'dan Meryem Şen. Meryem Hanım daha önce de videomuza sponsor olmuştu. Kendisine teşekkür ederiz Almanya'dan. Almanya'dan Meryem Şen. Meryem Şen. Sevgilerimle. Almanya'ya selamlar olsun. Meryem Hanım'a buradan saygılar, selamlar. Meryem Hanım'a çok teşekkür ederiz. Videomuza sponsor olup bizleri desteklediği için. Buradan Almanya'ya kendisine saygılar, selamlar olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Kazadan, beladan, kötülüklerden, her türlü fenalıklardan korusun. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar videolarımızın herhangi birine sponsor olmak için hakandemir.mefor@gmail.com'dan Hakan'a bir mail göndererek videolarımızın herhangi birine sponsor olabilirsiniz. Almanya'ya selamlar. Almanya'dan bizi izleyen bütün arkadaşlarımıza buradan selamlar olsun. 62. davetli bakın 62, 63, 64 diye devamı gelecek. Bakalım bu davetli bize ne haberler getirmiş. Neler söyleyecek hiç bilmiyorum. Bakın geçenki davetli gelmişti ya buraya. Geçenki davetli. Beni davet eden, benim şüphelendiğim bir davetli. İbn Karif'in dediği şu. O dedi büyük bir kabile reisidir. O dedi kendi gönüllü oldu. Biz dedi onu denedik. Geldiği zaman acaba zarar verecek mi? Ya da yanlış bir şey yapacak mı? Israrla istemiş buraya gönüllü olup 61. davetli olmaya gönüllü olmuş yani. İbn Karif da o an tedbiri elden bırakmamak için bekliyormuş. Hatta benim bu şüphelerim gerçekten de tam yerindeymiş. Ama bakacağız. Hançer getirdi. Bir tane hançer getirdi. Bu hançer divitli defterin yanına koydum. İbn Karif'in söylediklerini yazarken hançerden önce yazdığım zaman yazılar daha farklı görünüyordu.
Ama hançerden sonra yazılar daha değişik görünmeye başladı. Belki de size şunu söyleyeyim. Sanki farklı bir mürekkep kullanıyormuşum gibi renkler de değişti. Çok tuhaf bir şey. Çok farklı bir şey. Eğer ki bu şeyler gizli olmasaydı sizinle paylaşırdım. Sizinle hem paylaşırdım hem de gösterirdim. Ama ne yazık ki gizli. Gizli olması gerekiyor. Neyse bu kadar da aslında iyidir. Hançerin ne şekil olduğunu aslında size çizebilirim. Ey davetli. La ilahe illallah subhaneke ve kuntu minez zalimin. La ilahe illallah subhaneke ve kuntu minez zalimin. Çok uzaktan biri gelecek diyor ama çok uzaktan. Kim gelecek bilmiyorum. Çok uzaktan biri zarar vermeye mi gelecek? Kötülük yapmaya mı gelecek? Ne yapmaya gelecek bilmiyorum. Evet, acaba şunu da yaksak mı? Bunu da yakalım. Evet, yandı. Ben de bir tuhaf yakıyorum onu da. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli. Evet. Bize bir haber getirdin. Bu haber nedir? Bu haberi... Neyin haberi bu? Çok uzaktan biri gelecek. Geçenki gece yarısı gelen gibi. O da gece yarısı gelecek. Gece yarısı mı gelecek? Evet. Bu gelen çok daha önceden planlanmış bir olayın habercisi. Ne olacak? O da sütçü şeklinde mi gelecek? Sütçü mü gelecek bir daha? Hayır, sütçü değil. Bu gelen aynı o gece yarısı gelen kişinin saatinde gelecek. Kendisi piramitlerden çaldığı bir sayfa ile gelecek. Piramitlerden çaldığı mı? Nasıl bir sayfa çalmış? Piramitlerin oradan. Piramitlerin oradan mı? Nereden? Mısır'dan mı geliyor? Hangi piramitten çaldı? Keops piramidinin içinde bir oda var. Bu odada gizli tutulan bir kitap var. Buraya gelecek. Gelse ne olacak? Geleceği varsa göreceği de var, davetli. Kafanı yorma. Sen bana getirdiğin haberden bahset. Nasıl bir haber getirdin? Göbekli Tepe civarında bulunan boyut kapısını kullanacaklar. Bu boyut kapısı ile geçmişe yolculuğun tarihi başlayacak. Geçmişe yolculuk mu? Bunu daha önce söylediğimizi zannediyorum. Ama buna engel olmak gerekiyor. Göbekli Tepe civarında açılan boyut kapısını kullanmalarına izin verme. Göbekli Tepe civarında boyut kapısı mı açılacak? Bakın her sene belli zamanlarda boyut kapısı açılıyor. Göbekli Tepe civarında diyor. Civarı acaba Karahan Tepe'de mi açılacak? Bakın orada öyle büyük boyut kapılar var ki aklınızın hayalinizin almadığı yerlerde. Neden mesela orası seçilmiş? Göbekli Tepe'yi görseniz bakın Şanlıurfa'yı bilmeyenler veya Göbekli Tepe'ye gitmeyen arkadaşlar belki bilmeyebilir. Göbekli Tepe'nin bulunduğu yer çöl gibi bir yer. Yani çöl gibi dediğim kurak bir yer.
Gidiyorsun Şanlıurfa merkezden Viranşehir yoluna doğru gidiyorsun. Viranşehir yoluna doğru gidiyorsun. Orada Göbekli Tepe'nin bulunduğu yer böyle kurak bir yer. Taşlık, kayalık bir yer. Tarla desen tarla olmaz. Civarını söylüyorum. Yani o taşlık maçlık bir yer. Öyle bir yer. Niye orası seçilmiş? Özel olarak orası niye seçilmiş? Çünkü orada belli bir manyetik bir enerji portalı var. Orada bir portal var. Bu portal aslında metafizik ile ölçülen bir portal. Şöyle, oraya kim giderse o portalı hissetmek için gece yarısı ayın belli bir zamanında orada durması gerekiyor. Bakın bu gizli ilimlerde, havas ilminde bazı şeyleri yazmak için ayın belli şekilleri var. Ayın hilal şeklinde, ayın dolunay şeklinde, ayın yarım ay şeklinde. Yani böyle ayın belli şekillerinde yazılması gereken şeyler var. Mesela metafizik bir davet yapacaksın ya da bir koruma yapacaksın ya da şöyle söyleyeyim, metafizik davetleri engellemek için bir şey yazacaksın. Bunun için ayın belli bir gününü beklemen lazım. Orada yazar işte ayın hilal şeklinde olduğu zamanda yazılacak. Bakın ay sonunda yazılacak. Ayın başında yeni ay çıktığı zaman yazılacak. Böyle tarifler var. Bunlar niye? Çünkü o sıra çok muazzam bir enerji var. O enerjinin açığa çıktığı zaman da yazıldığı zaman daha da büyük bir sır ve daha da büyük bir manyetik güç elde ediyor. Manyetik güç dediğim hani bazı demirleri mıknatıs çeker ya, insanların şeyleri var. Uydu alıcısı gibi. Kendi dalgaları var. Kendi hissettiği alıcıları var. Mesela metafizik bir ağırlık burada olduğu zaman hemen hissedersin. Bunu herkes yapar. Herkes hisseder. Şöyle, yalnızca işte aklın başında olacak. Kafa sarhoş olmayacak. Aklı başında olan herkes hisseder. Mesela bir yere girdiği zaman işte orada onu iten bir şey olur. Bu iten metafizik itici güç. Bunu hissedersin, bilirsin yani böyle bir şeyi. 62. davette neye hazırlanıyoruz acaba? İbn Karuf bizi neye hazırlıyor? İbn Karuf neyden bahsedecek? Ve o kuyunun dibindeki şehre gittiğimiz zaman orada bize nasıl bir ikramda bulunacaklar? Ne verecekler bilmiyorum. Bakalım bu 62. davetli demek ki bir yaprak getirecek. Gene saat 3'te herhalde biri gelecek gene. Deli biri gelecek bilmiyorum. Ama bu sefer benim tedbirim tam. Tedbirlerim tam, geldiği gibi yok etmesini de bileceğim. Çünkü bende kılıç var. Metafizik kılıcı boşuna vermediler. Metafizik kılıç, metafizik varlıklardan korunmak için. Korunma olduğu zaman yani istediği kadar gelsin değil mi? Kapıyı çalıp geliyorlar. Normalde duvardan geçerler. Kapıyı çalıp gelmelerinin sebebi çok farklı. Yani çünkü normal geldikleri zaman hiçbir şey yapamıyorlar. Mesela duvardan geçer. Normalde duvardan geçemez miydi o günkü? Kapıyı çalıyor. Normalde duvardan geçip gelebilirdi değil mi? Ama duvardan geçmediler. Geçmedi, geldi. Kapıyı çaldı. Ben de kapıyı açtım. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Davette neredesin? Ey davetli. Sen 62. davetli. Bu gelecek olan kişi. Gelecek olan Mısır piramidinden sayfa çalan hırsız. Buraya ne için gelecek? Bir de 62. davetin önemi nedir? İbn Karuf'un verdiği görevi merak ediyorum. Acaba İbn Karuf bu sefer ne gönderdi? İbn Karuf Kehus'tan gelen kitaba hassasiyet gösteriyor. Bu kitabı ne olursa olsun koruman gerekiyor. Bir de sana verilen bir yüzük vardı.
Bu yüzük geceleri görünür, gündüz görünür ise kaybolan bir yüzüktü. Bunu o gece parmağında bulundurmanı istiyor. Keops'tan gelecek yaprak hırsızı buraya aynı diğer davetsiz gibi gelecek. Bu defa ne yabancı ne de tanıdığım biri olarak gelecek. Sana buralardan biriyim diye gelip senden bir şey isteyecek. Eğer alabilirse bu kişi eğer alabilirse istediği yerine gelmiş olacak. Elindeki yaprak ise yok olacak. Peki amacı ne? Niye buraya geliyor? Neden buraya geliyor? Kapıyı neden çalıyor? Onu kim buraya gönderiyor? Onun buraya gelme sebebi Keops'tan gelen kitaplar. Bu kitapları çalmaya gelecek. O sayfa ile seni arıyor. Sayfa elinde parladığı an kitaplara ulaşmış olacak. Sayfa. Keops'tan gelen kitap. Kesin Keops'tan gelen kitabın peşinde başka bir büyücü vardı, biri vardı. Onu orada bulamayınca ne yaptılar? Dedektör gibi aramaya başladılar. Aramaya başladılar. Kesin de haberleri şöyle oldu. Dediler ki bakın. Dediler bu kitabı biz ele geçirelim ama nasıl ele geçirelim? Kitaba yaklaştığı zaman parlayacak. O kitabı var ya hayatta bulamazlar. Kitabın öyle bir yerde gizli ki o kitabı hayatta bulamazlar. Keops'tan gelen kitap. Yani nereye ararlarsa arasınlar. Kimi gönderirlerse göndersinler. Yani biz de ona göre bir örnek, ona göre bir tedbir alıyoruz. Her şey tedbir üzerine. Sen de bir tedbir alacaksın. İyi. Kitap geldi. Hadi kitap burada gel al. Böyle mi diyeceğim? Aha işte kitap şurada. Hadi gel al bakayım. Nerede? Ha şöyle göster. Gel bakayım kitap burada. Ben şimdi bu kitabı, gelen kitabı burada tutar mıyım? Yani bu bilmiyorum şeyi gönderenler var ya, kitabın peşine kimi takmışlarsa herhalde biraz geri zekalılar. Geri zekalı, akılsız. Ahmak adam. Sen o gönderiyorsun ama gene tebrik ederim. Çünkü bir mücadele veriyor. Mücadele verip kitabın peşine birini takıyor. Bakın ben öyle yapmadım şimdiye kadar. Bir tane davet diye git işte şu kitabı getir. Öyle bir şey yapmadım. Biz ne yaptık? Biz mesela büyü getirttirdik, büyüyü bozduk. Bir yerden işte gitti, yerin altından bir büyüyü buraya getirdi. Bu büyüyü yok ettik. Ama her şey olmuyor, her şeyi getiremiyorlar. Bazı şeyler oluyor, bazı şeyler olmuyor. Olan şeyler, yani kısıtlı olan şeyler aslında. Ey İbni Karuf. Kaç gündür beni dinliyorsun? Davetlerde bulunmak istemenin sebebi nedir? Konuşmuyorsun da. Davetlerde bulunmak sebebin. Tedbir amaçlı. Şu an İbni Karuf bizi dinliyor ve şu an İbni Karuf davetlerde bize eşlik ediyor. Sebebi ise şöyle, tedbir amaçlı. Kendisi tedbir amaçlı diyor. Davette ben de olacağım. Sen hem kendi gönderdiğin davetli hem kendin burada oluyorsun. Çünkü bu davetlileri İbn Karuf kendi kurdu. Kendi şey yaptı. Yani kendi buldu. Oradan gelecek biri. Kapıya gelecek. Ne tanımadığın ne tanıdığın. Ya tanırsın ya tanımazsın değil mi? Diyor ki ne tanıdığın ne tanımadığın. O zaman tanımadığın biri olsa, ha buradan biri mesela, buralardan biri. Belki de şöyle, ne tanıdığın ne tanımadığın, sima olarak bildiğin. Hani sima olarak gördüğün zaman dersin ki bu yabancı değil. O nasıl olur? Mesela aynı şehirde
Yaşadığın insanları çarşıda mesela gezersin ya. Çarşıda tanıdık yüzler görürsün. Dersin tam bunlar yabancı. Aynı onun gibi. Demek ki öyle biri olacak. Geldiği zaman hani bana çok yabancı gelmeyecek, çok abesse gelmeyecek. Ama tedbirimizi aldık. Çünkü istediği gibi gelsin. İstediği gibi gelsin. Ben burada onu şapa oturtmasını bilirim. Gelsin. Bakalım ne olacak. Benim ona ikram ettiğim şeylerden kendi zarar görecek. Gelmiş bana süt getiriyor. Bakar mısınız ya? Bana oradan süt ikram edecek. Manyak. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete. Ey davetli. Bu gelen kişi gelsin. Eğer onunla irtibata geçebilirsen buraya gelmesini söyle. Gelsin, benim hazırlığım var. Ben ona çok iyi bir hazırlık yaptım. Onun gelişi elindeki sayfa ile olacak. Bu sayfa yok olduğu an onun da sonu gelecek. Bu ayrı bir mesele. İkinci bir mesele ise Solomon adalarında bulunan bizim dostlarımız. Onlar büyük müdahale ile oradakileri etkisiz hale getirdiler. Şu anki bizim amacımız bir şekilde tekrar oraya bir tedbir göndermek. Çünkü yeni bir tarikat kurmak istiyorlar. Karan Menor tarikatı bir hüsrana uğradı. Ama yenisini kurmak için de korku içindeler. Hiçbir destek bulamadılar. Kurmaya kalktıkları zaman haberin olsun. Onu sana haber vereceğiz. Gelen hançer, divitli defterinin yanında dursun. Bu divitli defterdeki yazılanları kimsenin görmemesini sağlayacak. Hançerin üzerinde bulunan 3 renkli yakut taş beyaz parladığı zaman defterdeki sayfalar bitmiş olacak. Sonra Babil'e yolculuk başlayacak. Davette ben sana bir şey soracağım. Babil'e yolculuk bir boyut kapısıyla yapılsa daha iyi değil mi? Bursa'da bir boyut kapısı var, Bursa'da. Bu Bursa'daki boyut kapısı ile bir anda kendimizi Babil'de bulsak, o şekilde olmaz mı? Babil'e niye yürüyelim? Ya da neden zorluk çekerek Babil'e gidelim? Boyut ile gitmek mümkün değil mi? Boyut ile gidersin. Ama divitli defteri götüremezsin. Eğer divitli defterde geçebilseydi seni hiç yormazdık. Evet. Ben de bir şekilde soracaktım, diyecektim Babil'e gitmek yerine boyutla geçsek daha iyi değil mi? Yani daha iyi değil mi Babil'e boyutla geçmek? Demek ki defter geçmiyor. Bu benim aklıma geldi aslında. Defteri nasıl götüreceğim dedim. Çünkü defter elimde olacak. Boyuta geçelim. Boyutta defter yok. Boyutla Babil'e gitmek mümkün. Ama şöyle bir şey olabilirdi. Geçiş kapısını bilirsiniz. Geçiş. Bakın geçiş davetleri var. Poyraz'da benim geçiş davetimiz oldu. Ormanda.
bir geçiş daveti. Bu Anton'un bulunduğu yerde bir geçiş kapısı vardı. Orada Poyraz'la bir deneme yaptık. Deneme yaptık ve bulunduğumuz yerden farklı bir yerde çıktık. Bakın o tam gelişmiş daha değil. Onun üzerinde çalışıyorum. Babil uzak bir yer olduğu için ve de tehlikeli bir bölge olduğu için eğer öyle bir geçiş yaparsak burada farklı bir yerde çıkabilirim. Onda şöyle bir özellik var. Geçişle kitabı da götürebiliyorsun. Bakın geçişle. Çünkü şöyle benim o zaman geçişle geçtiğim zaman montumun cebinde ne vardı? Yani montumun cebinde bir şeyler vardı. Geçişle Poyraz'la geçtiğimiz zaman montumun cebinde halen duruyordu. Mesela korumam duruyordu. Demek ki elimde kitap olsa o şekilde geçebilirim. Ama daha tam şey değil o. Tam böyle kullanılır bir şekilde değil. Üzerinde çalışılması gereken bir durum. Şu an mesela geçiş daveti yapabilirim. O zaman o gün Poyraz'la yaptığımız zamanlar eğer izlemeyen arkadaşlarımız varsa geçiş daveti kanalımızdaki videolarda var. Artık bilmiyorum kart mı koyar? Herhalde Hakan kart koyar eğer unutmazsa. Geçiş videosunu izleyin. Geçiş videosu Poyraz'la yaptığımız bir video ve üzerinde fazla durmadık. Çünkü çok önemli, çok stratejik bir video. Onun niye üzerinde durmadık? Onun birçok kısmını ben gizli yapıyorum. Gizli yapmamın sebebi ise zaten burada YouTube'da her şey gösterilmez ki. Her şey gösterilmez. İşi beceremeyenler diyecek ki işte böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmaz. İşte niye işte böyle insanlar böyle şeyler yapıyor? İşi beceremiyor, bilmiyor. Bilmeyen adam öyle söyler. Bilmeyen boş boş konuşur. Boş konuşan kendi kendine konuşsun. Diye bak. Demek Babil yolculuğu başlayacak. Babil yolculuğu. Çok merak ediyorum. Divitli defter bittiği zaman Babil'e nasıl gideceğiz? Nerede başlayacağız? Hangi güne denk gelecek? Yola çıktığımız zaman ne olacak? Yola gitmeden önce ama İbn Karuf'un dediği şöyle bir şey var. Yola gitmeden önce sana bir şeyler getireceğiz dedi. Bu senin dedi. Bilmiyorum ama bakın tam olarak bilmiyorum. Bu senin dedi gidip gelmeni sağlayacak bir şey. Ne getirecek acaba? Herhalde bir külçe altın getirecek. Diyecek ki git işte bununla git gel senin yol paran olsun. Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü İbn Karuf kendisi diyor ki öyle bir şey getireceğiz ki senin gidip gelmene yardımcı olacak. Seni rahat bir şekilde götürüp getirtecek. Babil. 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 Babil'e kulağa bir tuhaf geliyor değil mi? Kulağa böyle eski antik geliyor. Eski antik bir şehir Babil. Demek ki o hançer boşuna gelmedi. Hançer divitli defterin yanında devamlı duracak ki ne olacak? Divitli defter. Yanında duracak ki deftere kimse bir şey yapamaz. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ey davetli. 62. davetli. 62. davetli. Düğümlü kitabın 62. Bakın 32, 33, 34'ler nerede? 62 nerede? Biraz çabuk geldik aslında sanki. 62 davetli. La havle ve la kuvvete illa billah. Divitli defter. Divitli defter. Çok önemli şeyler yazdırmaya başladı. İbn Karuf önemli şeyler yazdırmaya başladı ve bunlar nasıl söyleyeyim şimdiye kadar yazılan çok önemli, çok ilginç şeyler. Benim bile şu an yeni şeyler öğrendiğim konular. Yani öyle bir şey yazıyor ki bazı şeylerden bazı değişik şey. Mesela tuzlu, topraktı, taştı. Bunlardan farklı şeyler oluyor. Yani çok şöyle size bir tüyo vereyim. Taşı altına çevirme. Taş bildiğin taş altına dönüşüyor. Neyse. Çok fazla detay vermem. Uygun düşmez gibime geliyor. Ey davetli.
senin gibi birinin buraya gelmesi ve bize haber getirmesi çok iyi. 62. davetli. Söylemediğin başka şeyler var mı? İbn Karuf Mezna'da İbn Necem ile gittiği kulübeyi sana verecekler. Bu kulübe senin boyutlar arası çalışma merkezin olacak. Buraya istediğini çağırıp toplantılar yapabileceksin. Burada boyutlar arası istediğin kitabı yazabileceksin. Bir de bazı haberleri buradan alacaksın. Dünya üzerinde oluşan tüm haberler, metafizik alemin tüm haberleri buradan yayılacak. Hangi kulübeyi? Benim gittiğim İbn Necemi'nin içinde bulunduğu kulübe mi? Evet, senin beğendiğin yerde postların olduğu kulübe. Burası artık senin olacak. İbn Karuf burayı resmen sana hibe edecek. Yani artık senin Mezna'da bir yerin olacak. Burası öyle bir yer ki metafizik alemin yöneticilerinin en üst seviyesi. İstediğin kişilerle burada toplantı yapabileceksin. İstediğin kişileri istediğin yerlere gönderebileceksin. Bunu İbn Karuf istiyor. Şaka gibi. Kulübeyi bana mı verecek? Kulübeyi bana vermesine gerek yok ki. Onların kulübesi. Zaten ben ara sıra gidiyorum. Bana verecek. Ya belki de şöyledir. Kulübeye istediğin zaman git. Hani senin gibidir. Belki de öyle olacak. Bilmiyorum. Ama o kulübeyi bir görseniz var ya. Size şöyle anlatayım. Kulübeye içeriye girdin ya. O kadar huzur verici bir yer ki. O kadar güzel bir yer. Kulübeye girdin, içerisi yani böyle bir sanki aydınlatması, bir ambiyansı var. Bir havası var. Kulübedeki kitapları görseniz, yerdeki postları, böyle minderleri görseniz. Bir soba var böyle acayip güzel, kuzine gibi bir şey. Bir soba var. İçinde ne bileyim pencereleri çok güzel pencereleri var. Ama buranın asıl özelliği şu. Metafizik merkezi. Metafizik merkezi. Bu merkezde her şeyi kontrol etmek mümkün. Bu merkezde. Allah Allah. İstediğin toplantıya. O zaman ben oraya kralları da çağırırım, padişahları da çağırırım. Krallar, padişahlar hadi gelin. Gelin, size işte görev verilecek. Ne görev verilecek? Bunu İbn Karuf kendisi verir zaten. Böyle şeyleri İbn Karuf'un vermesi lazım. İbn Karuf şu an dinliyor. İbn Karuf, eğer buradaysan konuşur musun? Geçen de şöyle yaptım. İbn Karuf'un şöyle bir şey söyledi. Benim aslında şu söylediğim çok yanlış bir şey. Hani İbn Karuf buradaysan konuşur musun? İbn Karuf'un bana dediği şu. Zaten şu an davet açık ya. Kafam bir tuhaf, sanki insanın böyle bir şeysin. Bir rüya gibi oluyor. Davet açıldığı zaman bir tuhaf oluyorsun. Bir hipnoz, bir etkileniyorsun sonuçta. Şöyle İbn Karuf diyor ki, davette beni de çağır, benim davetimi de aç. Yani davetimi aç dediğim şu. İbn Karuf böyle bir yaratık değil. Davette gelsin diye değil. Bir haberleşme şeyi düşünün. Mesela telsizin ayarını bana ayarla diyor. Telsizi ayarla. Hangi kanalda mesela? Şu kanalda. İbn Karuf beni oradan dinliyor. Aynı onun gibi. Yani biz oraya irtibata, İbn Karuf'la irtibata geçtim. Şuradan irtibata geçtim.
İbn Karuf şu an dinliyor. Ben gelip burada diyorum ki İbn Karuf, eğer buradaysan konuş. O sadece dinleyeceğim dedi. Yani benim öyle demem yanlış aslında. İbn Karuf. İbn Karuf niye konuşsun? Konuşacak olsa zaten kendi der. Ben konuşacağım. Ben konuşacağım. Yeni kitap. Bu kitaplar, bakın sayfa sayfa aslında size şöyle. Bakın bu internet sayfamız var ya, birdesengör.com, www.birdesengör.com. Bu internet sitemiz çok iyi oldu. Şöyle bir şey var. Oradan bir sayfa açacağım. Bu sayfada kendi özel şeylerin, özel belgelerin fotoğrafları olacak. Mesela bana işte boyuttan gelen bu metafizik alemin getirdiği bazı malzemelerin, bazı işte benim çalışmalarımı yaptığım zamanların fotoğraflarını oraya ekleyeceğim. Oradan girip oradan bakabilirsiniz mesela. Burası bir arşiv, mesela arşiv olacak. Benim çalışma zamanlarımın fotoğrafları. Orada yani böyle bir şey düşünüyorum. Böyle bir şey düşünüyorum, çok iyi olur. Mesela divitli defterin resmini çekeceğim. Divitli defter diye koyacağım oraya. Ondan sonra gelen yüzük olur. Yüzük eğer görülmesi gerekiyorsa onun da fotoğrafını çekip koyabilirim. Hani sansürlü de olsa bir şeyin görülmesi lazım. Belki sansürlü koymam. Yani yazarım oraya, çünkü bu tür şeyler biraz şey gibi görüyor insanlar. Yani olsa da koysan da pek yadırganmaz. Derler ki böyle bir şey yoktur. Ben oraya şimdi mezardan gelen bir şey koyayım. Kimsenin başka bir metafizik alemden geldiğini yani düşüneceğini zannetmiyorum. Sadece siz bilen arkadaşlarımız oraya bakar. Aa, bu böyleymiş. Ben mezardan getirdiğim bir eşyayı, mezardan bulduğum bir şeyi orada mesela orada şey yapabilirim. O sayfada, internet sayfamıza paylaşabiliriz bunu. Orası çok büyük bir arşiv olacak. Bir de çalışmalarımı size işte orada bazı şeyler açacağım, bazı yerler açacağım. Eğitim yerleri açacağım. Eğitim 1, eğitim 2, eğitim 3. Tabii buraya herkes şey olamayacak, herkes açıp göremeyecek. Özel davetle bazı arkadaşlarım oraya işte kod göndereceğim. Kodla o sayfaya girebilecekler. Orada eğitim görebilecekler. Çünkü bu metafizik eğitimi birilerine vermem lazım. Birilerine öğretmem lazım artık. Bu işleri dediğim gibi kodla göndereceğim. Bu kodu alan arkadaşlarımız oradan eğitime başlayacak. Geçiş davetleri nasıl olur? Nasıl başlanır? Yani bu işleri nereye kadar götüreceğim tek başıma, değil mi? Bilen arkadaşlarımızın da çıkması lazım artık. Böyle bir düşüncem var, bilmiyorum, bakalım. Eğer şey yaparsak bu düşüncemiz bizim için iyi olur. Hem arşiv, dediğim gibi arşiv olur, hem de sizin merak ettikleriniz orada yayınlanır. Davetli. Davetli şu an burada. Şu an burada. Ama kuvvetli biri, çok güçlü biri ki. Güçlü biri olduğu için şöyle biraz geri gidelim. Ey davetli. Ey davetli. Neden güçlü biri diyorum? Çünkü burada şu an kimse yok. Yani kendinden başka hiç kimse yok. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allah'ın sallallahu. Sonlara doğru geldiği zaman aslında biraz gecikiyor. Sonlara doğru. Şu an her şey normal. Her şey normal ve pek bir ağırlık da yok. Ama davetli
Şöyle duralım bakalım orada mı? Ey davet. Bahsettiklerin bu kadar mı? Bize söyleyeceklerin. Ben yeryüzünde oluşan karadaki çatlaktan bahsedeceğim. Keçi başlı, insan suretinde olan metafizik varlıklar geçemedi. Bunlar bir yolunu bulursa geçmeye çalışacaklar. Bir de metal blok halen yerinde duruyor. Metal bloğun içinde ne olduğunu görebilirsin. Oraya bir boyut davetiyle metal bloğu çözmen çok iyi olur. Bizim ve İbn Karuf'un senden beklediği böyle bir durum var. Biz Babil yolculuğunda hiçbir engelin olmaması için elimizden geleni yapacağız. Babil'e gittiğin gün çok büyük bir gün olacak. Bugün Babil'e gittiğin gün büyücülerin ve metafizik saldırı yapanların hüzünlü günü olacak. Ben şunu soracağım. İbn Karuf bu kitabı kime gönderiyor? Bu kitap neden Babil'e gitmesi gerekiyor? Kitabı da aynı bizim gibi başkaları mı okuyacak? Veya bana kitap getirdi ya, başkasına da o şekilde mi gönderecek? İbn Necem'in bana kitabı getirdi. Babil'e o şekilde İbn Necem'in neden götürmüyor? Kitabı birine göndermiyor. Buradaki önemli olan şeyi atlıyoruz. Bütün her şey senin için. Kitap oraya gittiği an o kitap zaten senin olacak. Bu hiç aklına gelmedi. Bakın kaç gündür yazarken İbn Karuf da burada ama burada bir şey söyleyeceğim. İbn Karuf ayıp olmasın. İbn Karuf bu kitabı bana yazdırırken divitli deftere yani ben başka birine yazıyorum diye düşündüm. Düşünmedim değil. Dedim ki ben bunu başka birine yazıyorum. İbn Karuf bunu birilerine gönderiyor. Bu şekilde düşündüm ama meğersem kitap Babil'e gidince benim olacak. Niye Babil'e gitmeye, benim kendi yazdığım kitap, niye Babil'e gitmem gerekiyor? Buradaki sır nedir? İbn Karuf'a soracağım, bu sır nedir? Madem kitap benim, davette acaba bunu bilinçli mi söyledi bilmiyorum. Kitap madem benim, niye ben götürüyorum? Neden orada benim oluyor? Burada benim olsun. Ben yazıyorum zaten. İstediğim zaman bakıyorum zaten içine. Orada kitap benim oluyor. Ama işin içinde başka bir şey vardır. Bu işin içinde ne vardır ya? Ben şöyle söyleyeyim. Kendim şu an tek başıma bazı şeylere karar veriyorum. İbn Karuf'un söylediklerine göre yazıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim size, sizden yardım isteyeyim aslında. Bu işin sonu nereye gidecek, ne olacak? Devam edelim mi, etmeyelim mi? Tam İbn Karuf duyuyor bizi. Ben sadece size fikrinizi soruyorum. Acaba bu yanlış mıdır, doğru mudur? Şöyle bir yorumlarda yazar mısınız ya? Bu iş doğrudur, devam et. Veya yanlıştır. Ya bazı arkadaşlarımızın düşünceleri çok bilmiyorum etkiliyor beni aslında. Bakalım. Bir de şöyle bir şey var bakın. Bizim internet sayfamızda iletişim kutusu var ya. Oraya o kadar mesaj gelmiş ki tek tek cevap veriyorum. Arkadaşlarımız eğer bana mesaj atmışlarsa beklesinler. Hepsine tek tek cevap veriyorum. Bir de orası öyle bir yer ki gizli olduğu için şöyle sizin bana verdiğiniz
Oraya hani mail adresinizi girin diye bir kutu var ya. Oraya girdiğiniz maile ben cevap vereceğim. Tek tek o şekilde cevap veriyor. Bir de oranın işte arayüzü farklı. Oradan okuyup normal mailden size cevap vereceğim. Şimdi onu söyledikten sonra tam 1081 tane mesaj gelmiş. Bugün baktım 1081'de. Şu an kaç olmuş bilmiyorum. Çünkü videoyu izleyen oraya mesaj atmış. Çok sağ olsun, teşekkür ederim. Size bir de şunu söyleyeyim. Bana işte telefon numarasını verip işte beni ara diye mesaj atanlar olmuş. Arkadaşlar telefon numarasından ben kimseyi aramıyorum. Onun için bilginiz olsun. Telefondan ben kimseyi aramıyorum. Yazacağım varsa oraya yazıyorsun zaten. Ben oradan sana cevap vereceğim. Bana oraya acilen görüşmemiz lazım. Beni ara diye numara atmışsınız. Yani atmışsınız dediğim birkaç kişi onu yapmış. Ben oradan kimseyi aramıyorum şöyle. Zaten bana yazmışsın, zaten ulaşmışsın bana. Oraya yaz işte. Ne yazacaksan oraya yaz. Ben de cevabını vereyim, değil mi? Bir arkadaş daha yazmış. O da şöyle. Ömer abi seninle nasıl iletişime geçebilirim? Zaten iletişime geçmişsin. Nasıl iletişime geçebilirim? İletişime geçmişsin, yaz işte oraya. Ne sıkıntı neyse yaz. Oraya yazdığınız zaman ben oradan okuyorum zaten. Okuyorum. Ne gerekiyorsa size ona karşı bir şekilde bir cevap vereceğim yani. Ama 1081 tane şu an mesaj var. Tek tek cevap veriyorum. Bir de bilmiyorum, böyle bir şey yaptığım zaman cevap gelmediği zaman bana da kızmayın, üzülmeyin. Çünkü cevap vermedi demeyin, cevap gelecek. Ama biraz beklemek lazım. Elimden geldiğince hızlı okuyup bunları cevaplamak istiyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ey İbn Karuf. İbn Karuf, bu sefer senin konuşmanı istiyorum. Sen buradasın. Tası davetin dışında konuşmuyorsun. Senin tası davetin açık. İstersen su koyabilirim. Sana bir iki kelime bir şey soracağım. İstersen yardımcılarıma da söyleyebilirsin. Seni zor durumda bırakmak istemem. Ey İbn Karuf, suyum hazır. Ben hemen İbn Karuf. İbn Karuf, sana soracağım. Tek bir soruya cevap verirsen başka bir şey istemiyorum. Bu şekilde daveti kapatacağım. Bana yazdırdığın kitap, divitli deftere yazdıklarım. Bunlar, bu kitabı neden Babil'e götürünce benim olacak? Babil'e gitmemizin sebebi nedir? Bunu söyler misin? Açık açık bana söyler misin? Babil'e gidecek. Divitli defter kitaba dönüştüğü an senin onu götürmen gerekiyor. Sen onu götürdüğün an bu yolculuk sana çok şey katacak. Yolda rastlayacağın kişiler seninle çok büyük bir badireden geçecek. Burada büyük bir sır var. Bu yolculuğun sırrı şu an benim anlatmam ile çözülmez. Yeter ki sen bu kitabı götür. Bu kitap ne zaman bitecek? Daha yazacağımız çok şey var mı? Daha yolun başındayız. Ama kısa sürede bu kitap bitecek.
Tamam. Ben cevabımı aldım. Ben cevabımı aldım. İbn Karuf. Bu yolculuk bize çok şey katacak. Çok şey katacak da. Tamam. Neyse. Bir kere başladık. Bakalım ne olacak. Defteri yazacağız, kitabı yazacağız. Defter kitaba dönüşecek. Divitli defter kitaba dönüşecek. Bir divitli defterimiz vardı. O da neyse bir tane daha alırız. Sonuçta divitli deftere gittim aldım ben. Bir defter daha alırız. Çok da önemli değil. Divitli defter kitaba dönüştükten sonra acaba ne olacak? Çok büyük şeyler yaşanacak. Çok büyük şeyler olacak ama nasıl şeyler olacak? Yok, benim kafamı karıştıran şu. Biri gelecek ya. Aynı Keops'tan bir sayfa çalmış biri. Keops'a bir odadan, bakın Keops'un var ya içinde, bu piramidin içinde çok gizli odalar var. Çok içine ulaşılmamış odalar var. Hatta öyle bir odalar var ki bu duvarları delip içeriye bir kamera, küçük kamera, hortum kamera var ya, kamera gönderip odaların çoğunu o şekilde incelemişler. Ve bunların içinde birçok şey görmüşler, değişik şeyler görmüşler. O yüzden oraları kapatmışlar ve araştırma yapılmasını yasaklamışlar. Niye? Çünkü işlerine gelmemiş. Bu defterleri, içindeki kitapları metafizik yönle, metafizik araçla, yani metafizik çareyle o kitapları getiriyorlar. Biz de birkaç tane kitap aldık ama şöyle, ben kendim almadım, getirdiler. Gelmesi gerekiyordu demek ki. Oradan bir sayfa almış. Acaba neyin kitabı bu? Bizden önceki, düşünün, dünya, evren yaratıldı. Rabbimiz Allah Zülcelal evreni yarattı. Ve işte dinozorlardı, neyse onlar geçti gitti. Sonra piramitleri inşa edenler. Piramitleri inşa edenler kim? Yeryüzüne bizden önce gelenler. 2000 yıl önce gelip metafizik bir alem dünyada yaşıyor. Yeryüzünün mimarları deniyor. Yeryüzünün mimarları. Gökyüzünün mimarları kim? Melekler. Melekler gökyüzünün mimarları. Metafizik alemde yeryüzünün mimarları. Ve 2000 yıl yaşanıyor. 2000. Belki de 2000 yıldan daha fazla. Çünkü alimlerin yazdığı 2000. Belki de 20.000 yıldır. Yani şimdi bu zamana gelene kadar o bilgi bir sıfır eksik olmuş olabilir. 20.000 yıl olabilir. Çünkü Göbekli Tepe 12.000 yıl. Öyle bir tarih ki Göbekli Tepe'nin tarihi 12.000 yıl öncesine gidiyor. Ondan daha öncesi 20.000 yıldır. 2000 yıl değildir bence. 20.000 yıl. 20.000 yıl önce piramitler inşa ediliyor. Büyük büyük devasa yapıtlar inşa ediliyor. Bunları kimler inşa ediyor? Bunları metafizik varlıklar inşa ediyor. Bu sırlar. Sonra insanoğlu dünyaya geliyor. İnsanoğlu da dünyaya halife olarak geliyor. Halife. Biz kendimizin kıymetini biliyoruz mu? Her insanoğlu bir halifedir ya. Her yanlış yolda olan birini düzeltmesi lazım. Yanlış yolda ama öyle cahilce değil. Bilinçli bir şekilde düzelteceksin. Öyle bir düzelteceksin ki onun gözünün önünü açacaksın. Mesela sen karanlıkta yürüyen bir adama desen ki önünde uçurum var, gitme. O uçurumun olduğuna tamamen inanmaz. Ama ışığı bir tutsan, uçurumu görse evet ben buradan düşerim der. Doğru söylemişsin der. Bu şekilde anlatman lazım. O şekilde anlatırsan İslamiyet'i ne olacak? O da doğruyu yanlışı gördüğü zaman evet diyecek. Mantık burada diyecek ve dönecek. Bakın, dünya geçici. Allah yolunda olmak lazım. Hiçbir şekilde de Allah yolunu bırakmamak gerekiyor. Yarın öbür gün insan öldükten sonra her şey geçmiş olacak. Zaman bitmiş olacak. Bu kıymetli zamanlar bitmiş olacak. Bir secde zamanı bile olmayacak. Bir Allah demenin bile zamanı olmayacak. Cehennemlikler yalvaracak.
Ya Rabbim bizi dünyaya gönder bir defa Allah diyelim. Onun faziletini alalım. Ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar hedefe destek olan arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. Doğan Tepe, Nalan Akgün, Talat Akgün, Ömer Polat, Muhammed Alaaddin İşcan, Fatma 01, Black Mamba, Mehmet Dinç, İnşallah Meskin, Talat Akgün, Ozan Aydın, Merve Eslem, Perseus, Murat Gür, Gamze Öztaş, İzzettin Demir, Karakteristik Elma, Abdülkadir Ilgaz, Mehmet Calvan, Hülya Özdağ Özen, Özgür Kanat, Kemal Arslan, Emine Erdem, Savaş Aslan. Hedefe destek olup videomuza destek verdiğiniz için size teşekkür ederim. Rabbim sizi kazadan, beladan, kötülüklerden korusun. Ne muradınız varsa da versin, cümlemize versin inşallah. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.